Herkese iyi günler. Ülke ve milletlerin tarihlerini antik çağdan günümüze kadar konsantre edilmiş bir şekilde ana hatlarıyla anlattığımız video formatımızın bu seferki konusu, İngilizler ve üzerinde güneş batmayan imparatorlukları. Britanya İmparatorluğunu süper güç yapan şeylerden birisi, belki de en önde geleni, deniz gücüdür. Bu yüzden videoya geçmeden önce bir imparatorluk kuran savaş gemilerini tanıyabilmeniz ve savaş alanında bunları deneyimleyebilmeniz için bir oyundan bahsetmek istiyoruz. World of Warships. World of Warships takım tabanlı online ve ücretsiz bir deniz savaşı oyunudur. Gemilerde kullanılan vidadan tutun, gemilerdeki silahların tahrip güçlerine kadar birebir dönemine uygun modellenmiş savaş araçlarının bulunduğu oyun sadece sizi eğlendirmekte kalmayacak. Aynı zamanda bir deniz müzesinde gezermişçesine bilgilendirecek ve heyecanlandıracaktır. Uçak gemisinden Destroyer'a, kruvazörden muhribine kadar pek çok gemiyi bu oyun sayesinde deneyimleyebilirsiniz. Bir strateji oyununun kesinlikle barındırması gereken savaş atmosferi, heyecanlı mücadeleler, stratejik kurgu, etkileyici görseller ve gerçeğe uygunluk gibi unsurları barındıran World of Warships, oynayışıyla sizi mavi sularda maceraya davet ediyor. Oyuna yeni başlayacak arkadaşlar için de güzel bir hediyemiz var. Size özel tanımladığımız ekrandaki kod sayesinde 2 savaş gemisi, 7 günlük premium hesap ve 2,5 milyon kredi ile oyuna başlayabilirsiniz. Oyuna açıklamadaki linkten ulaşıp deryalara hükmetmeyi unutmayın. Yıllar önce Britanya adasında ana kıtadan buraya göç eden Keltler yaşamaktaydı. Adadaki Kelt egemenliği Roma İmparatorluğu buraya gelinceye kadar sürdü. Romalılar buraya M.Ö. 50 yıllarında ayak bastılar. M.Ö. 43'te İmparator Claudius zamanında Roma idaresinin kurulması İngiltere'yi ön plana çıkardı. Ancak M.Ö. 5. yüzyıldan itibaren Roma İmparatorluğu'nun çökmesiyle ekonomi canlılığını yitirdi. Tarım ve ticaret faaliyetleri olumsuz etkilendi. Roma'dan sonra Germen kabileleri Angıllar ve Saksonlar adaya göç ettiler. Adanın doğu ve güneyine yerleşen bu kavimler zamanla kendi hakimiyetlerini oluşturarak İngiltere'de Anglo-Sakson dönemini başlattılar. İngiltere adı da buraya göç eden Angıllardan gelmektedir. Ülkede İngiliz bilincinin oluşmasında 7. yüzyıldan itibaren Roma'dan gelen misyonerlerin etkisiyle başlayan Hristiyanlaştırma çok etkilidir. Bu arada adada var olan pek çok devlet arasında Wessex kralı Egbert güçlenerek diğerlerini etrafında topladı. Egbert'ten sonra tahta geçen Alfred, Vikingleri mağlup ederek 886'da bütün İngiltere'nin kralı olduğunu ilan etti. 10. yüzyıldan itibaren Vikingler İngiltere ile yeniden ilgilenmeye başladı. 11. yüzyılın başlarında ülkenin tamamını ele geçirdiler ve Danimarka kralı Kanut aynı anda İngiltere, Norveç ve Danimarka kralı oldu. Tam bu dönemde Normanların istilası başladı. Normanlar 1066'da İngiltere kralı Harold'u mağlup ederek ülkeye hakim oldular. İngiltere toprakları Norman lordlara paylaştırıldı ve bir çeşit feodalite dönemi başladı. 1154'te tahta geçen 2. Henry, yönetim reformu gerçekleştirerek krallığın bütün ülke topraklarında hakimiyetini sağladı. 1189'da 2. Henry'nin ölümü üzerine tahta 1. Richard geçti. 10 yıllık saltanat dönemine damgasını vuran Haçlı Savaşları yüzünden Richard, ülkesinde ancak 6 ay kadar kalabildi. Richard'ın Fransa'da savaşırken ölmesinin ardından yerine oğlu John geçti. Kral John, Canterbury Başpiskoposluğu'nun tayini meselesinde Papa ile anlaşmazlığa düşünce Papa 3. Innocent John'u aforoz etti. Ancak John bir süre sonra ülke içinde kendisine karşı bir ayaklanma söz konusu olunca tahtını korumak için Papa'nın arzularını kabul ettiğini bildirerek destek istedi. Bu sırada John'a karşı harekete geçen bazı baronlar ve piskoposlar kendi feodal haklarını garanti altına alan bir belge hazırlayarak John'u sıkıştırdılar. Nitekim kral 15 Haziran 1215'te Magna Carta olarak tarihe geçen bu belgeyi imzalamak zorunda kaldı. Fakat çok kısa bir müddet sonra kimse sözleşmeye uymadı. Adada kargaşa ve iç savaşlar dönemi başladı. 1. Edward'ın saltanatı boyunca ülke içinde genel anlamda istikrar tekrar sağlandı.
Ancak krallık ile feodal lordlar arasındaki gerginlik bir türlü giderilemedi. Diğer taraftan 14. yüzyılın ortalarında beliren veba salgını büyük bir nüfus kaybına sebep oldu. Aynı şekilde Avrupa'da 1337'de başlayan yüzyıl savaşlarının getirdiği ekonomik zorluklar da söz konusu olunca ülkede işsizlik ve fakirlik had safhaya ulaştı. İngiltere, 15. yüzyılın ortalarında 30 yıl kadar süren taht mücadelesine sahne oldu. 1485'te Lancaster hanedanının son varisi Henry Tudor'un hakimiyetini tesis etmesiyle İngiltere'de Tudorlar dönemi başladı. Gelişen ticaret, ülkede eğitim ve kültür hamlesinin başlatılmasına katkıda bulundu. Pek çok kilise ve devlet okulu açıldı. Cambridge ve Oxford üniversitelerinin kolejleri faaliyete başladı. Matbaanın kullanılmasıyla kitap ve okuryazar sayısında artışlar kaydedildi. İngiltere aynı zamanda Avrupa'nın önemli ve nüfuzlu bir devleti olarak uluslararası olaylara müdahale etmeye başladı. Bu sırada Avrupa'da başlayan reform hareketi bütün sarsıntılarıyla devam etmekteydi. Kral 8. Henry'nin Kraliçe Katerina'dan boşanarak yeniden evlenmek istemesi papalıkla arasının açılmasına sebep oldu. Papa bu boşanmayı onaylamayınca ilişkiler koptu ve Henry 1534'te kendisini İngiltere Kilisesi'nin başı ilan ederek bütün kilise mallarına el koydu. Böylece İngiltere'de protestanlık hakimiyeti başlamış oldu. 1558'de tahta geçen 1. Elizabeth döneminde başlayan deniz aşırı sefer ve keşifler İngiltere'nin itibarını ve ticaret hacmini arttırdı. Uzak Doğu ve Asya ile ticaret yapmak üzere İngiliz Doğu Hindistan şirketi yani British East Indian Company kuruldu. İspanya'ya karşı Fransa ile anlaşma yapılarak geleneksel düşmanlığa son verildi ve dünya ticaretinde Hollanda, İspanya ve Portekiz ile rekabete girişildi. 1. Elizabeth dönemi İngiltere'si yetiştirdiği Shakespeare, Spencer, Bacon, Marlowe gibi yazar ve düşünürlerle de dikkat çekti. Elizabeth'in ardından yaşanan sorunlar, 30 yıl savaşlarının getirdiği ekonomik sıkıntılarla birleşti ve 1642'de kralcılarla parlamento destekçileri arasında iç savaş başladı. Oliver Cromwell liderliğindeki parlamento taraftarları bu savaştan 1648'de galip çıktılar. Kral 1. Charles idam edildi. Cromwell Cumhuriyeti denilen ara dönem uzun sürmedi ve tekrar krallık yönetimine geçilmesi kararlaştırıldı. Sürgünde bulunan Stuart hanedanından 2. Charles, İngiltere'ye dönerek tahta geçti. Restorasyon olarak adlandırılan bu dönemde 2. Charles parlamento ile uyumlu çalıştı. Anglikan Kilisesi'nde yeni bir yapılanmaya gidildi. Parlamentonun baskısıyla protestanların dışındakilerin yüksek makamlara getirilmesi yasaklandı. 2. Charles'ın yerine geçen 2. James, ülkeyi Katolik yapmak gayretiyle protestanlara karşı şiddetli bir tasfiye hareketine girişti. Oluşan tepki üzerine 2. James Fransa'ya kaçmak zorunda kalınca, damadı William 1689'da İngiltere kralı oldu. Üstünlüğünü ortaya koyan parlamento, aynı zamanda hükümdarı denetim altına alan haklar bildirgesiyle ülkede yeni bir idare tarzını, meşruti monarşiyi başlattı. Kralların Katolik olmaması kanunlaştı. 1702'de tahta geçen Kraliçe Anne'in saltanatında, İskoçya ve İngiltere'nin yönetimleri Birleşik Krallık adıyla tek çatı altına alındı. Bu durum ülkenin askeri ve ekonomik açıdan güçlenmesini sağladı. Diğer taraftan parlamentoda bir gelenek oluşmuş, düzenli yapılan seçimlerde tüccar ve sanayicilerin desteklediği Whig Partisi ile büyük toprak sahiplerinin desteklediği Tory Partisi en büyük iki güç olarak ortaya çıkmıştı. İngilizce bilmeyen 1. George'un başa gelmesiyle Hanover Hanedanı dönemi başladı. Bu dönemde ülkeyi asıl yöneten parlamentoydu. Daha sonra tahta geçen 2. George döneminde İngiltere 7 yıl savaşlarında Fransa'ya karşı büyük bir zafer kazandı. Bu dönemde İngiltere, Kanada ve Amerika'daki kolonilerini kaybetmekle birlikte Avrupa'da devrim sonrası Napolyon Fransa'sına karşı verdiği mücadeleyle önem kazandı. İngiltere, Kanada ve Hindistan'daki Fransız bölgelerine hakim oldu. Aynı zamanda İngiltere'de sanayi devrimi olarak bilinen önemli bir değişim süreci devam etmekteydi. Bunun neticesinde İngiltere, dünyanın ilk sanayileşen devleti haline geldi. 19. yüzyılın ilk yarısında sanayi devrimi hamlesi devam etti ve büyük fabrikalar dönemi başladı. Demir ve buhar gücüne dayanan yeni teknolojiyle gemi ve demiryolu ulaşımındaki gelişme sayesinde ticaret hacmi olağanüstü büyüdü. Kraliçe Victoria dönemi olarak adlandırılan bu devirde İngiltere, hemen hemen bütün dünyada etkinliğini kabul ettirdi ve üzerinde güneş batmayan bir imparatorluk haline geldi. 20. yüzyıla gelindiğinde bu denli büyük bir siyasi yapı olmanın sorumluluğuna ve yüküne bağlı sorunlarla yüzleşildi.
Yeni ortaya çıkan işçi sınıfının yükselişinden kaynaklı kültür çatışmaları ve Katolik İrlandalıların bağımsızlık eğilimleri bunlara örnek gösterilebilir. Tarihinin en mesut ve sorunsuz döneminde yaşadığına inanan insanlık, sonunda uzlaşma doğar zannettiği küresel bloklaşma neticesinde Birinci Dünya Savaşı'na sürüklendi. Bu savaşta Fransa, İtalya ve Rusya ile beraber ittifak devletlerine karşı savaşan Birleşik Krallık, büyük harbi zaferle noktaladı. Fakat savaşın getirdiği ekonomik yük, az önce saydığımız sorunlarla da birleşince Birleşik Krallığın belini iyice büktü ve büyük ülkeler karşısındaki ağırlığını giderek azalttı. Tüm dünya ve Birleşik Krallık, savaş sonrası yaralarını sarmaya çalışırken Hitler'in önderliğindeki Almanya'nın saldırgan tutumu İkinci Dünya Savaşı'nı başlattı. Savaş başında Almanların gösterdiği başarı İngilizleri büyük ölçüde sarstı. Birleşik Krallığın içinde olduğu taraf sonunda savaşı kazansa da ülke tarihinin en büyük ekonomik yıkımına sürüklendi. Sonrasında sömürge devletler kraliyete karşı bir bağımsızlıklarını kazandılar. 1947'de Hindistan'la başlayan bu bağımsızlık dalgası 1950'lerde de sürdü ve pek çok ülke fiili olarak krallıktan ayrıldı. İç siyasette ise savaş sonrası Muhafazakar Parti'nin uzun süreli iktidarı başladı. Toparlanmaya çalışan İngilizler, Sovyet tehlikesine karşı NATO'ya girdi. Aynı zamanda ekonomik çöküş, Avrupa ana kıtasıyla işbirliğini zorunlu kıldı ve İngilizler 1973'te Avrupa Ekonomik Topluluğu'na üye oldu. Özellikle 1977'de Kuzey Denizi'nde petrol bulunması, İngilizler için tünelin ucundaki ışık oldu. Ve bu ışığın parlaklığında 80'li yıllar Demir Lady lakaplı Margaret Thatcher'ın liderliğinde geçti. İngiltere, eski ağırlığını küresel anlamda tekrar hatırlatmaya çalıştı. Son 30 yılda İngiltere siyaseti ve tarihi Avrupa Birliği ilişkileri çerçevesinde şekillendi. AB ekonomik birlikten siyasi birliğe dönüştükçe İngiltere bu entegrasyon sürecinde kendini soyutladı ve AB'de kalıp kalmama ikileminde gitti geldi. Demir Lady'nin işçi hakları konusunda AB ile ters düşmesi onu koltuğundan ederken 1997'de göreve gelen İşçi Partili Tony Blair birlikte iyi ilişkiler kurdu. Fakat halk arasında hızla artan AB karşıtlığı 2010 yılında Muhafazakar Parti'yi tekrar iktidara getirdi. David Cameron, seçimlerden önce vaat ettiği gibi 2016'da Brexit referandumu düzenledi. Oylama sonucunda halkın çoğu Avrupa Birliği'nden çıkmak istedi. Fakat bu ayrılık ancak Brexit'i halledelim, gerisine bakarız diyen Türk asıllı Boris Johnson'ın başbakan olduğu 2020 yılında gerçekleşti. Birlikten ayrılma gerçekleşti. Fakat gerisine bakarız kısmı havada kaldı. Çünkü tüm dünyayı kırmızı alarma geçiren Covid-19 virüsü her şeyi askıya aldı. Pandeminin başında sağlık sistemi çökme noktasına gelen Birleşik Krallık, 2021'de ise salgını belli bir oranda kontrol etmeyi başardı. Bundan sonra Birleşik Krallığı nelerin beklediğini ise içinde bulunduğumuz zaman nehrinde sürüklenirken göreceğimize şüphe yok. Kanala abone olup videoyu paylaşmayı ihmal etmeyiniz.